Arkadaşlar hepimize sağlıklı günler diliyorum. Bugün sizlere el bileğimizdeki şişliklerin sebebi olan ganglion kisti hastalığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim klinikte çok sık karşılaştığımız bir rahatsızlık bu. Genelde el bileğinin zorlanmasıyla, el işiyle uğraşanlar, el bileğini zorlayan herhangi bir işle uğraşanlarda sık görülen bir rahatsızlık. Ganglion kisti ya da higroma denen bir rahatsızlık. Bunların ikisi de kistin içeriğinin sıvı olduğunu söyleyen Latince kelimeler aslında. Bu ganglion kistini tedavi etmekteki amacımız nedir? Tabii ki yegane amaç şişliği ortadan kaldırmak. El bileği bölgesinde cilt altında kalın bir yağlı doku olmadığı için kist 1-2 santim ebatlarında olsa bile belirgin bir şekilde görülür. Kozmetik olarak bu hastayı rahatsız eder bir. İkincisi beraberinde ağrı ve kistin olduğu bölgedeki tendonların aktivitesine bir basınç uygulayabileceği için hareket kısıtlılığı olabilir. Eğer sadece kozmetik olarak bir şişlik rahatsızlık veriyorsa genelde cerrahi düşünmüyoruz. Ama aktivite açısından bir hareket kısıtlılığı, ağrı ya da mükerrer tekrar eden ağrılar, yani dinlenmekle geçen ama yeniden aktif çalışma hayatında tekrar eden bir ağrı söz konusuysa bu kistleri almayı düşünebiliyoruz. Fakat kist almadan önce mutlaka konservatif tedavi dediğimiz dinlenme, el bilekliği, soğuk uygulama, ağrı kesici türevlerinden faydalanma gibi ameliyatsız böyle daha basit çözümlerle hastalığı gidermeye çalışmak lazım. Çünkü ganglion kisti sıvı içerikli dedim ya, eğer el bileğini iyi dinlendirirsek bu sıvı azalacaktır. Kist azalınca da şişliği ortadan kalkar, yavaş yavaş geçer. Fakat tekrar edebilir maalesef. Zaten ganglion kistindeki ameliyat olsun olmasın en büyük problem tekrar etmesi. Çünkü ganglion kistinin yapısını daha detaylı baktığımız zaman tendon kılıfındaki sıvı içeriğinden ya da eklemin içerisindeki sıvı içeriğinden bir nevi fıtıklaşma olduğunu görüyoruz. Eklem kapsülünün ya da tendon kılıfının zayıf bir noktasında uygulanan basınçla o bölgede bir nevi damar anevrizması gibi tabanı olan ve bir balon gibi etrafı kılıfla çevrili jelimsi bir sıvı içeriği olur. Bunu enjektörle çektiğimiz zaman görürüz. Ganglion kisti kötü huylu bir şey değil, tümör, kanser değil. Fakat fonksiyonel olarak problem yarattığı zaman dediğim gibi almak lazım. Eğer konservatif tedavi dediğimiz işte el bilekliği vesaire falan işe yaramıyorsa ya da kullanamıyorsak çalıştırmak zorunda olduğumuz için işimizden dolayı o zaman ameliyat aşamasına geçebiliriz. Fakat şunu söyleyeyim. Ameliyat dahi yapılsa ve tabanı bağlansa, yani detaylı bir ameliyat yapıldıktan sonra bile %10 ila 20 tekrar etme ihtimali vardır mutlaka. Hatta ben klinik olarak bunun daha yüksek olduğuna inanıyorum. Çünkü kendi kişisel tecrübemde bu ameliyat ettikten sonra tekrarlama oranlarının tabi bilgi olarak %10-20 arası değil %40-50 olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ameliyat çok az hastaya öneriyoruz. Yani gerçekten diğer çözümlerden fayda bulamayan, ciddi rahatsızlık veren, özellikle fonksiyonel rahatsızlık, kozmetik değil fonksiyonel rahatsızlık veriyorsa ameliyat yapmayı düşünüyoruz. Onun dışında ameliyatsız çözümlerde sıvı içeriğini çekmek, işte kortizon aplikasyonu, kortizon uygulaması, istirahat, buz, non-steroid antiinflamatuar dediğimiz ağrı kesici türevleriyle hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.